Stoacı felsefe neden önemli? İnsan ilişkileri bazen bir fırtına gibi olabilir. En yakın arkadaşınla bir tartışma yaşadığında ya da sevdiğin kişi seni hayal kırıklığına uğrattığında içindeki o fırtınayı durdurmak zor gelebilir. Peki böylesi anlarda sükuneti koruyup sağlam kalabilmenin bir yolu var mı? Binlerce yıl önce yaşamış stoacı filozoflar bu soruya etkileyici bir cevap verir. İnsanı huzursuz eden olaylar değil, o olaylara yüklediğimiz anlamdır. Bu güçlü bakış açısı günümüz ilişkilerinde de hayat kurtarıcı olabilir. Stoacılık, antik çağlardan bugüne uzanan bir içsel güç ve huzur rehberi olarak düşünülebilir. Neden mi önemli? Çünkü ilişkilerimizde yaşadığımız streslerin, hayal kırıklıklarının ve kızgınlıkların çoğu kontrol edemediğimiz şeylere takılmamızdan kaynaklanır. Stoacı bakış açısı ise bize şunu hatırlatır. Kontrol edebileceğimiz tek şey kendi düşüncelerimiz ve tepkilerimizdir. Bu anlayış, ilişkilerde duygusal açıdan bağımsız ve dengede kalmanın anahtarıdır. Eğer hayatının direksiyonunda duyguların değil, sen olmak istiyorsan, stoacılık sana bunu nasıl yapacağını gösterebilir. Bu video boyunca stoacı felsefenin insan ilişkilerine uygulanışını keşfedeceğiz. Her bir cümleyle seni bir sonraki adıma taşıyan, merak uyandırıcı bir yolculuğa çıkacağız. Önce duygusal bağımsızlık kavramına değinecek ve ardından şunları somut örneklerle ele alacağız. Çatışmalarla sağduyulu baş etme, toksik insanlarla mücadele ve sağlıklı arkadaşlıklar kurma. Hazırsan iç huzurun rehberliğinde ilişkiler dünyasında bir gezintiye çıkalım. Duygusal bağımsızlık nedir? Hayatında kimsenin ruh halini uzaktan kumandayla kontrol etmesine izin vermediğin bir an hayal et. Biri sana sert bir söz söyler veya beklenmedik bir şekilde kaba davranır ama sen sarsılmadan kalırsın. İşte bu duygusal bağımsızlık dediğimiz şeyin ta kendisi. Stoacı felsefeye göre başkalarının davranışları senin kontrolünde değil. Fakat onlara vereceğin tepki tamamen senin kontrolünde. Bu gerçeği gerçekten benimsediğinde iç huzurun neredeyse kırılamaz bir zırh kuşanmış gibi olur. Duygusal bağımsızlık, duygularımızı yok saymak veya robotlaşmak anlamına gelmez. Aksine duyguları kabul edip onları yönetebilmeyi ifade eder. Stoacılar adeta öfke ya da üzüntü gibi hisler gelir geçer. Önemli olan onların bizi yönetmesine izin vermemektir der gibidir. Örneğin yakın bir arkadaşın son anda planını iptal etti diyelim. İlk tepkin hayal kırıklığı olabilir. Ancak stoacı bir tutumla bu durumu değiştiremem ama kendi keyfimi kaçırmamayı seçebilirim diye düşünebilirsin. Duygusal bağımsızlığa sahip olduğunda başkalarının ne yaptığı ya da söylediği senin öz değerini sarsamaz. Kendine verdiğin değer konusunda sağlam durur ve dışarının fırtınası içeride kopmaz. Bu bağımsızlık hali ilişkilerine büyük bir denge getirir. Çünkü artık duygusal tepkilerinin direksiyonunda sen varsın. Bir sonraki adımda bu içsel dengeyi gerçek hayattaki çatışmalarda nasıl kullanabileceğimize bakalım. Peki tartışmalar alevlendiğinde stoacı yaklaşım bize ne öğütler? İlişkilerde çatışmalara stoacı yaklaşım. Hemen hepimiz hayatımızın bir noktasında sert bir çatışmanın ortasında kaldık. Belki partnerinle ufak bir mesele büyüdü. Belki de bir arkadaşınla ciddi bir anlaşmazlık yaşadın. Böyle anlarda genellikle ne olur? Kalp atışların hızlanır, sesler yükselir ve çoğu kez haklı olma isteği, huzurlu olma isteğinin önüne geçer. İşte tam bu noktada stoacı felsefe bize bir nefes aralığı sunar. Stoacılar der ki, öfkeyle hareket eden, fırtınada yönünü şaşırmış bir gemi gibidir. Eğer çatışma anında kontrolü elden bırakırsan, söylenen sözler ok gibi kalpleri yaralayabilir. Bunun yerine stoacı yaklaşım sana ilk olarak durup derin bir nefes almayı öğütler. Bir an dur ve kendine sor. Şu anda neyi kontrol edebilirim? Karşındakinin sözlerini veya davranışını belki kontrol edemezsin ama kendi tavrını kontrol edebilirsin. Bu farkındalık, hararetli bir tartışmayı sakin bir diyaloğa dönüştürmenin ilk adımıdır. Diyelim ki yakın bir ilişkinizde büyük bir kavga çıktı. Karşındaki kişi bağırıyor, suçluyor veya haksızlık ediyor. Stoacı bakış açısıyla yapacağın ilk şey duygularını dizginlemek olmalı. Bu, duygusuz kalmak değil, tam tersine duygunun seni ele geçirmesine izin vermemek demek. Derin bir nefes al ve mümkünse birkaç saniye düşün. Stoacı filozof Epiktetos'un öğüdünü hatırla. Seni kızdıran, karşındaki insanın söyledikleri değil, senin onları algılama biçimindir. Belki de karşındaki kişinin öfkesi, onun kendi sorunlarından kaynaklanıyor. Sen bu öfke dalgasına kapılmazsan,
Cevapların daha sakin ve çözüm odaklı olacaktır. Çatışma sırasında stoacı tutum, empati ve anlayışı da beraberinde getirir. Karşındaki ne kadar kızgın olsa da stoacı bir zihin, bu kişi şu an acı çekiyor olmalı ki böyle tepki veriyor diye düşünür. Bu bakış açısı senin de alevlenmeni engeller. Somut bir örnek. Diyelim partnerin sana vakit ayırmadığın için sitem etti ve tartışma alevlenmeye başladı. Stoacı yaklaşımı deneyerek hemen savunmaya geçmeden önce sakin bir sesle onu anladığını gösterebilirsin. Kendi hislerinden bahsedip "Senin için buradayım, sadece bazen kendi işlerime dalıyorum." diyebilirsin. Burada önemli olan kontrolündeki tek şeyin kendi davranışın olduğunu unutmamandır. Kızgınlık ateşine odun atmak yerine su serpmeyi seç. Belki tartışmayı kazanmamış olacaksın ama ilişkinizde çok daha değerli bir şeyi kazanmış olacaksın. Anlayış ve sakinlik. Her çatışma sonunda bir karar gelir. Ya kırıcı sözler ve pişmanlıklar birikir ya da karşılıklı anlayış ve çözüm bulunur. Stoacı yaklaşım sayesinde ikinci yolu seçmek senin elinde. Şimdi çatışmalardan daha zorlu bir alana geçelim. Toksik insanlarla başa çıkmak. Toksik insanlarla başa çıkma yöntemleri. Hayatında seni sürekli aşağı çeken veya enerjini emen biri oldu mu? Belki sürekli şikayet eden bir iş arkadaşın, belki de seni değersiz hissettiren bir tanıdık. İşte bu tür insanlara genelde toksik insanlar diyoruz. Stoacı felsefe, toksik kişilerle başa çıkarken de bize yol gösterir ve en önemlisi duygusal bağımsızlığımızı korumamızı sağlar. İlk adım yine kontrol edebileceklerimize odaklanmaktır. Toksik bir insanın davranışlarını tamamen değiştiremezsin. Onun negatif tavırlarını veya kaba sözlerini düzeltmeye çalıştıkça sadece daha çok yorulursun. Stoacı yaklaşım der ki, başkalarının davranışları senin kontrolünde değildir. Ama onlara ne kadar tahammül edeceğin ve nasıl tepki vereceğin senin seçimin. Bu seçimi doğru kullan. Örneğin sürekli dert yanan bir iş arkadaşın mı var? Onu dinlemek zorunda değilsin. Kibarca konuyu değiştirebilir veya nazikçe kendi sınırını çizebilirsin. Böylece onun zehirli ruh halinin sana bulaşmasına izin vermemiş olursun. Toksik insanlarla başa çıkarken ikinci önemli nokta sınır koymayı bilmek. Samimi bir dille bu şekilde konuştuğunda gerçekten üzülüyorum demek bazen karşındakini düşündürebilir. Eğer bir değişim olmazsa, stoacı tavır gereği kendi zihinsel sağlığını korumak için mesafe koymayı seçebilirsin. Unutma, birini hayatından çıkarmak bazen en sağlıklı çözümdür ve bu bencillik değildir. Kendine saygıdır. Stoacılar, değersiz veya zararlı olana katlanmak zorunda olmadığımızı söyler. Senin için yıpratıcı olan bir ilişkiyi sonlandırmak, ruhuna yapılmış bir iyiliktir. Somut bir örnek düşünelim. Yakın bir arkadaşın sürekli seni küçük düşürüyor veya başarılarını önemsiz gösteriyor olsun. Her buluşmada moralin bozulmuş ayrılıyorsun. Stoacı perspektiften bak. Bu arkadaşının davranışlarını kontrol edemezsin ama kendi tavrını kontrol edebilirsin. Önce onunla dürüstçe konuşmayı deneyebilirsin. Böyle yaptığında kendimi kötü hissediyorum diyerek duygunu ifade etmek ona bir fırsat verir. Değişim yoksa artık tepki vermemeyi, içini ona kapamayı seçebilirsin. İçinden kızmak yerine bu onun karakteri, ben üzerime alınmamayı seçiyorum diye düşünebilirsin. Gerekirse görüşme sıklığını azalt ve hayatında sana iyi hissettiren insanlara daha çok zaman ayır. Stoacı olmak, her kötü davranışı sineye çekmek demek değildir. Aksine hangi mücadeleye enerjini vereceğini bilmek demektir. Ve bazen en stoacı hareket, geri çekilip kendi huzurunu korumaktır. Toksik insanlar karşısında kazandığın duygusal bağımsızlık adeta zırhlı bir kalkan gibidir. Onların fırtınası kopsa da sen sükunetini korursun. Bu da seni güçsüz değil, tam tersine inanılmaz güçlü kılar. Çünkü kendine hakim olan biri için dışarıdan gelen darbeler etkisiz kalır. Şimdi bu felsefeyi pozitif bir alana taşıyalım. Sağlıklı arkadaşlıkları nasıl inşa edebiliriz? Sağlıklı arkadaşlıkların temelleri, iyi bir arkadaşlık, Stoacı felsefenin erdem anlayışıyla çok uyumludur. Stoacılar der ki bizi biz yapan en önemli şey, kendimizi çevrelediğimiz insanlardır. Öyleyse etrafımızda kimlerin olduğuna dikkat etmek hem kişisel gelişimimiz hem de huzurumuz için hayati önem taşır. Sağlıklı bir arkadaşlık, karşılıklı saygı, güven ve anlayış üzerine kuruludur ve Stoacı bakış açısı bunu destekleyen harika prensipler sunar.
Her şeyden önce değerlerine sahip çıkan insanlar arkadaş çevremizde olmalı. Stoacı filozof Epiktetos'un öğüdünü hatırlayalım. Kötü bir arkadaş balçığa benzer. Onunla ne kadar zaman geçirirsen üzerine o kadar bulaşır. Eğer arkadaşların sürekli dram peşinde koşuyor, negatif düşünüyor veya seni aşağı çekiyorsa bir süre sonra senin de modunu düşürmeleri kaçınılmazdır. Sağlıklı bir dostluk ise tam tersidir. Yanında kendini huzurlu, değerli ve özgür hissettiğin insanlarla kurulur. Böyle dostlar seni sen olduğun için sever, hatalarını yüzüne vururken bile yapıcı olur ve daima iyiliğini ister. Stoacı yaklaşım, arkadaşlıklarda da karşılıklı anlayış ve dürüstlüğü vurgular. Gerçek bir dost, sadece ne duymak istediğini söyleyen değil, gerektiğinde yapıcı eleştiriyi dile getiren ve senin de ona aynı samimiyetle yaklaşabildiğin kişidir. Bu, Stoacıların erdem anlayışıyla birebir örtüşür. Örneğin, bir arkadaşın yanlış bir yola saptığında Stoacı bir tavırla dürüstçe onu uyarırsın ama yargılamadan, kırmadan yaparsın. Aynı şekilde sen hatalı olduğunda bunu kabul edip düzeltmeye açık olursun. Çünkü Stoacı düşüncede en büyük iyilik kişinin kendini geliştirmesidir ve iyi dostlar da birbirinin gelişimine katkı sağlar. Sağlıklı bir arkadaşlığın bir diğer temeli de özgürlük ve bağımsızlık alanı tanımasıdır. Stoacı duygusal bağımsızlık dostluklarda da geçerlidir. Yani birbirinize destek olursunuz ama birbirinizin duygusal yükünü tamamen omuzlamak zorunda değilsiniz. Herkes kendi duygularının sorumluluğunu alabildiğinde arkadaşlık daha dengeli olur. Kimse kimseye yapışık yaşamak zorunda kalmaz. İki birey kendi ayakları üzerinde durup yan yana yürür. Böylece dostluklar bağımlılık değil, paylaşım üzerine kurulur. Son olarak Stoacılık bize şükran duymayı da öğretir. İyi bir dosta sahip olmak büyük bir zenginliktir ve Stoacı biri dostluğun kıymetini bilir. Sahip oldukların için minnet duymak ilişkileri derinleştirir. Arkadaşına değer verdiğini göstermek, gerektiğinde onu takdir etmek Stoacı erdemlerin bir parçasıdır. Unutma, sağlıklı bir arkadaşlık tek taraflı çabayla değil, iki tarafın da emek vermesiyle ayakta kalır. Stoacı felsefe, bu emeği içten, dengeli ve sabırlı bir şekilde vermemiz için bizi motive eder. Sonuç, şu an belki fark etmişsindir. Stoacı felsefe, insan ilişkilerinde adeta bir pusula görevi görüyor. Duygusal bağımsızlık zırhını kuşanmak, fırtınalı çatışmalarda sakin kalabilmek, toksik rüzgarlara karşı sağlam durmak ve dostluklarda erdemli bağlar kurabilmek. Bunların hepsi Stoacılığın bize öğrettiği paha biçilemez dersler. Elbette bu yaklaşımı bir günde mükemmel şekilde uygulamak kolay değil. Tıpkı kas yapmak gibi zamanla ve sabırla pratik yapmak gerekiyor. Buraya kadar okurken belki kendi hayatındaki ilişkileri düşünmeye başladım bile. Belki bir sonraki tartışmada derin bir nefes alıp stoacı bir tavır deneyeceksin. Ya da seni üzen o kişiye karşı bakış açını değiştirip iç huzurunu koruyacaksın. Unutma, sen kendi geminin kaptanısın ve deniz ne kadar dalgalı olursa olsun rotanı sen belirleyebilirsin. Stoacı bakış açısıyla hayatındaki insan ilişkilerini daha sağlıklı, daha sakin ve daha anlamlı hale getirebilirsin. Şimdi hayatının kontrolünü ele alma zamanı. Fırtınalar kopsa da sen sükunetini koru. Drama yerine huzuru, öfke yerine anlayışı seç. Çünkü günün sonunda kendi ruh dinginliğini bulmuş bir insan kadar etkileyici bir güç yoktur. İşte Stoacıların binlerce yıl önce keşfettiği sır tam da bu. İlişkilerinde kontrolü dışarıya değil, kendi içine aldığında gerçek özgürlüğe kavuşursun. Sevgiyle ve bilgelikle kal.